Herkese merhaba. Yeni serimize başlıyoruz. Yeni serimizin adı Neden Melbourne? Neden Melbourne sorusunu son 7 yılda tanıştığım çeşitli insanlara yönelteceğim. Ve bu soruyu ilk önce kendim yanıtlayacağım. Neden Melbourne senem? Her şey 2008'de benim Couchsurfing'e üye olmamla başladı. Üniversiteden yeni mezun olmuşum. Böyle hayatımda ne yapacağımı pek bilmiyorum. Bazı tiyatrolarda çalışıyorum. Bu arada evet, tiyatro eleştirmenliği ve dramaturji bölümü mezunuyum. Ama hiç belli olmuyor değil mi? Ne yapacağımı bilemiyorum. Çeşitli tiyatrolarda çalışıyorum. Ara ara turnelere çıkıyorum. Yani benim hayatımda Avustralya diye bir düşünce katiyen yoktu. Benim Couchsurfing'e üye olmamla beraber Avustralya fikri de gelmiş oldu. Ben yıllarca İngiltere'yi düşünüyorum falan. O yüzden hatta böyle ablamla diyoruz ki Avrupa'ya gidelim. Avrupa'ya gidelim de Avrupa'da kalacak yer sorunu nasıl halledelim derken Couchsurfing karşıma çıkıyor. Ben oraya üye oluyorum. Evimiz gırla yabancı doluyor. Bir gün biri bana bir mesaj attı. Ha diyeceksiniz, mesaj attı ve hayatını değişti. Tam olarak değil. Böyle nasıl diyeyim, kendini anlatmayan çok kısa, kaba saba, merhaba işte İstanbul'a yeni geldim, sen de kalabilir miyim diye. Şimdi böyle olunca ben de haliyle hayır kalamazsın dedim. İstemedim yani. Dedim ki kalamazsın arkadaşım ama bizim bir toplantımız olacak bu akşam, istersen gel. Hem de biraz böyle bir Taksim görmüş olursun dedim. Çocuk da tamam dedi. Zaten 2008'in kışı pardon. Kış ayı. Kışı da hiç sevmem. Donuyorum bilmem ne falan. Böyle bir şeylik de var üstümde. Nasıl diyeyim, mızmızlık. Neyse o akşam işte hazırlandık, çıktık, üşüyoruz, bekliyoruz bu çocuğu. Ay gelmiyor. Kayboldu, bir şey oldu. Neyse bu en sonunda kartlı telefonla beni aramayı akıl etti falan. Dedik evladım biz seni hamburgercinin önünde bekliyoruz. Yani kaç tane hamburgerci olabilir ki? Neyse. Bu bir zorlukla bizi buluyor mu? Buluyor. Ama benim çocuğu bir görüşüm var arkadaşlar. Olamaz yani. Yıkılıyor falan böyle. Zaman durdu. Ne zamanı? Böyle her şey ağır çekim zaten. Ben ne olduğumu bilmiyorum falan. Anlamış değilim ne hissettiğimi, ne olduğunu. Herhalde dedim yıldırım aşkı dedikleri bu falan. Arkadaşlar ben 2008 yılında hamburgercinin önünde beklediğim çocuğa aşık oldum. Evet. Çocuk Avustralyalı. Ve evet, Melbourne'lı. Aha dedim, ben ne oluyor? Neyse ama yani bu oldu falan ama ben kesinlikle bozuntuya vermiyorum falan yani böyle. 100 duvar falan. Nasıl ya, merhaba hoş geldin. Bu da grubumuz. O zaman ufak ufak yürüyelim falan şeklindeyim yani ben. Saçmalıyorum yani, anlayacağınız şeklini niye belli etmeyeceğim yani. Çocuk da konuşuyor benimle, bilmem ne, başka gruptan insanlar var, onlarla konuşuyor falan, işte ülkesini anlatıyor. İşte Avustralyalı olunca bile Türkiye'de daha mı seviliyor bunlar, nedir ben anlamıyorum. İşte Anzaklar falan var ya, Gelibolu'muz falan, ondan sanırım. Zaten çocuğun amacı da hep onları görmek ilk başta. Gelecek, İstanbul'da biraz kalıyor, sonra Çanakkale'ye gidecek, anıtları falan görmek istiyor. İstanbul'a gelmesinin sebebi o yani. Neyse biz o akşam falan bayağı hepimiz eğleniyoruz. Çocuk bana e-mail adresini veriyor. E-mail adresi mi? Telefon yok mu ya? Niye telefonlaşmıyoruz ki biz? Derken tabii haliyle çocuk diyor ki ben işte hani geziyorum burada, turistim, niye telefon hattı alayım ki dedi. Doğru dedin falan diye böyle bir. Tamam ya pardon ben bir düşünemedim diyorum. Neyse bu çocuk sonra Çanakkale'ye gidiyor. Çanakkale'deyken falan hep zaten biz böyle e-mailleşiyoruz. E-mailler gelip gidiyor yani sürekli falan. Neyse aslında tabii ben sırılsıklam aşığım bu arada arkadaşlar. Böyle anlattığıma bakmayın. Elin Avustralyalısı ülkeme gezmeye geliyor ve ben aşık oluyorum. Öyle tanışıyoruz yani. Neyse İran'a gidiyor falan, bu geri geliyor. Gitmesi gereken birkaç yer var, gitmiyor. Sadece Türkiye'de kalmak için iptal ediyor. Yol üzerinde döneceği ülkeler haricinde ekstra olan ülkelere gitmiyor. Neyse en sonunda artık Avustralya'ya dönme vakti geliyor. Olamaz. Olmaması gereken bir şey. Dönemez. Bir şey yapmam lazım ve bu çocuk dönmemeli diyorum kendi kendime ama dönmesi lazım. Zaten aylardır dünya turundaymış.
Türkiye'ye geldiği için bu kadar kaldı. Herhalde dedim artık bu iş burada biter. Öyle bir gönlümüz uçuştu. Kaldık diye düşünüyordum. Ki öyle olmadı. O sırada yıl oldu 2009. 2009. Yeni yıldan sonra alelacele ben Avustralya'ya gelmeye karar verdim. Çünkü burada bir erkek arkadaşım var artık. Erkek arkadaşım da işinde bir süre yıllık iznini biriktirdikten sonra İstanbul'a gelecek. Ama o arada biz çok uzun ayrı kalmış olacağız. Ben buna dayanamam dedim. Avustralya araştırmasına başladım. Nasıl vize alınır? Biletler ne kadar? Yani inanın hakikaten ben bu insanları sabah kanguru yiyorlar falan diye biliyordum yani. Öyle düşünüyordum. Böyle çöl bu ülke falan. Yeni yıla ilk gelen ülkelerden biri bu kadar. Çocukla tanıştım. Ben Avustralya uzmanı oldum. Bayağı Sebila ile gittik. Bu vize danışmanlığı yapan insanlardan birkaçını araştırdık. Şimdi hatırlayamıyorum adını ama çok tatlı bir hanımefendi bulmuştuk. Kendisine derdimi anlattım. Böyle böyle dedim. 3 ay gitmek istiyorum. 3 ay kalmak istiyorum. Nasıl vize alınır? Hay hay dedi. Bir baktım 3 aylık vize verilmiş. Ama tek giriş. Benim ilk vizemde. Dedim bu da iyi. Ben kararlıyım. En az 2,5 ay mabında kalacağım. Yani geçireceğim zamanımı. Bütün vizemi kullanacağım falan. Ben bu arada arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Benim uçak fobim var. Ve bana diyorlar ki senin en az 24 saat uçman lazım. Romantikliğe bakar mısın? Avustralyalı erkek arkadaşım için okyanusları aşıyorum. Ve başka kimse için yapmam yani. Kendim için bile yapmam ya. Avustralya'ya gideceğim, göreceğim çocuğu, o yüzden yapıyorum. Neyse ablamla işte uçuş günü geldi falan böyle uçuş günü geldi. Ablam heyecanlı tabii, çok seviyor böyle uçaklar olsun falan. Ben eller buz kesmiş, yüz bembeyaz falan. Ben nasıl geçireceğim o kadar saat uçmayı diye düşünüyorum. Dedim ki herhalde artık kendimi bol bol içkiye vereceğim. Ki öyle de oldu aslında. Neyse biz uçağa bindik falan. Sebila Allah'ım hunharca eğleniyor. Ay kız sanki uçakta değil, uçan otelde. Yani içkisini alıyor, yemeğini alıyor, atıştırmalığını alıyor, tekrar içkisini alıyor, filmini izliyor, gözünü çekiyor, uyuyor falan. Ben sürekli ha düştük düşeceğiz diye ne oluyor, ne oluyor, sallandık mı, çok mu salladı ne falan derken Sebila ile işte biraz daha içki içelim falan, en sonunda uyuyorum ben. Neyse öyle derken en sonunda biz Melbourne'a geldik mi? Hangi gün olduğunu hatırlamıyorum ama sabahın 5'inde Melbourne'a biz indik. Hiçbir şey görmedim daha. Ve dedim ki Allah'ım bu güzel bir şehirmiş. Yok öyle bir şey. Hiçbir şey görmedim. Sırf sevgilimi göreceğim diye ya. Arkadaşlar ben burada tam 3 ay harcadım. Ablam yıllık izni bitince geri döndü. Ben daha uzun süre kaldım. Çok eğlendim. Zaten sadece Avustralyalılarla takıldım. Tek bir Türk'le tanıştım Couchsurfing'den ki hala da kendisiyle görüşürüm. En iyi arkadaşlarımdan biridir. Yarı kız kardeşim derim kendisine. Hayatımın en güzel 3 ayını geçirdim. Daha da güzelleri oldu hatta. Ve ben bu 3 ay sürecinde şöyle dedim. Ben bu şehirde kalmayı gerçekten istiyorum. Nasıl kalabilirim? Neyse ben baktım. Tamam dedim. Öğrenci vizesi bana uyuyor. Yaşım da genç. Erkek arkadaşımla da beraber olmak istiyorum. Onun da böyle az çok hoşuna gitti o fikir. Böyle olabilir aslında ya falan diye. Biz böyle bir düşündük. Ve ben kararımı verdim. Dedim ki ben eve döndüğümde burada araştırdığım okullara bakacağım tekrar ve vize başvurusu yapacağım. Yaptığım vize başvurusu arkadaşlar 2009'da yüksek öğrenim vizesiydi. Tam numarasını hatırlayamıyorum. 572 miydi acaba ya? Neyse şu anda hatırlayamadım hangisi olduğunu. Ben birkaç tane daha vize değiştirdiğim için bu arada. Öğrenci vizesine başvurdum La Trobe Üniversitesi'nden. La Trobe Üniversitesi beni kabul edince offer letter dediğimiz mektup yolluyorlar. Size bölüme teklif ediliyor yani. Bize öğrenci olmanız teklif edilmiştir. Şöyledir, böyledir. Eğer teklifimizi kabul ediyorsanız lütfen şu parayı ödeyiniz ve bunun için göçmenliğe başvurunuz diye. Ve ben 2009'un sonuna doğru vizemi çıkarıyorum. 2010 Ocak ayında Avustralya'ya geri dönüyorum arkadaşlar. Ve geri dönüş
o geri dönüş. Yani arkadaşlar, neden Melbourne? Aşk için geldim. Aşık olduğum için geldim. Başka bir nedenim yok. Başka insanların çok daha güzel nedenleri var. Diğer bölümlerde onları da izlersiniz. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. Çok uzun anlattım, farkındayım. Özür dilerim. Ama eğer hikayem hoşunuza gittiyse lütfen beğeni butonuna basınız. Kanalıma abone olunuz. Sadece 2 saniye. Ücretsiz abonelik. Daha çok videoyla görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.